Antik Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da Nil Nehri'nin denize ulaştığı yerde görülen uygarlıktır. Milattan önce 3050 yılları civarında kuruluşundan önce, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olarak ikiye ayrılmaktaydı. Uygarlık, milattan önce 3150 yılında, ilk Firavun'un yönetimi altında, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'ı politik olarak birleştirdi. Bu politik birlik, 3000 yıl boyunca sürdü. Antik Mısır, yeni krallık döneminde en gelişkin düzeyine ulaştı. Ardından, ağır seyreden bir gerileme dönemine girdi. Son dönemlerine doğru dış güçler karşısında art arda yenilgilere uğradı ve M.Ö. 31 yılında, Erken Roma İmparatorluğu tarafından istila edilerek Firavunların egemenliğine son verildi. Daha sonraları ise, Roma'nın bir eyaleti haline getirildi. Dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan, Mısır hakkında birbirinden ilginç bilgiler sizlerle. İyi seyirler. 1 numara, kayıtlara geçen en eski barış anlaşmalarından birini düzenlediler. 200 yıldan fazla bir süredir Mısırlılar, günümüz Suriye'sindeki toprakların kontrolü için Hitit İmparatorluğu'na karşı savaştı. Bunun sonucunda, M.Ö. 1274'teki Kadeş Savaşı gibi kanlı çatışmalara yol açtı. Ancak Firavun II. Ramses zamanında, her iki tarafta da açık bir galip çıkmamıştır. Hem Mısırlılar hem de Hititler, diğer halkların tehditleriyle karşı karşıyayken, M.Ö. 1259'da II. Ramses ile Hitit kralı 3. Hattuşili arasında, barış antlaşması müzakere etti. Bu anlaşma çatışmayı sona erdirdi ve üçüncü bir tarafın işgali durumunda iki krallığın birbirine yardım edeceğini kararlaştırdı. Mısır-Hitit Antlaşması, artık hayatta kalan en eski barış anlaşmalarından biri olarak kabul ediliyor ve bir kopyası, New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi odasının girişinin üzerinde durmaktadır. 2 numara, masa oyunlarını severlerdi. Nil Nehri boyunca geçen uzun bir günün ardından, Mısırlılar genellikle tahta oyunları oynayarak rahatlarlardı. Mehen oyunu ve köpekler ve çakallar oyunu da dahil olmak üzere birçok farklı oyun oynamışlardır. Bu oyunlar içinden belki de en popüleri, senet olarak bilinen bir şans oyunuydu. Bu eğlence, M.Ö. 3500 yılına kadar uzanır ve 30 kare ile boyanmış uzun bir tahtada oynanırdı. Her oyuncunun zar atışlarına veya fırlatma çubuklarına göre tahta boyunca hareket ettirilen bir dizi taşı vardı. Tarihçiler hala senet oyununun kesin kurallarını tartışsalar da, oyunun popülaritesine dair çok az şüphe vardır. Tabloda görüldüğü gibi, Kraliçe Nefertiti senet oyununu oynarken tasvir edilmektedir. Ayrıca, Tutankamon gibi firavunların mezarlarında, yanlarında gömülü oyun tahtalarına rastlanılmıştır. 3 numara, Mısırlı kadınlar çeşitli hak ve özgürlüklere sahipti. Kamusal ve toplumsal olarak erkeklerden aşağı görülseler de, Mısırlı kadınlar büyük ölçüde yasal ve mali bağımsızlığa sahiptiler. Mülk alıp satabiliyor, jüri üyeliği yapabiliyor, vasiyette bulunabiliyor ve hatta yasal sözleşmeler akdedebiliyorlardı. Mısırlı kadınlar tipik olarak ev dışında pek fazla çalışmıyorlardı. Ancak çalışanlar genellikle erkeklerle aynı işleri yaptıkları için eşit ücret alıyordu. Kocalarına fiilen sahip olan eski Yunan kadınlarının aksine, Mısırlı kadınların da boşanma ve yeniden evlenme hakları vardı. Mısırlı çiftlerin eski bir evlilik öncesi, anlaşmayı müzakere ettikleri de bilinmektedir. Bu sözleşmeler, kadının evliliğe getirdiği tüm mal ve serveti listelerken, boşanma durumunda kadının tazmin edeceği malları garanti ediyordu. 4 numara, Kleopatra Mısırlı değildi. King Tut ile birlikte belki de hiçbir figür, eski Mısır uygarlığında Kleopatra'dan daha ünlü değildi. Ancak İskenderiye'de doğduğu halde, Kleopatra aslında Büyük İskender'in en güvendiği teğmenlerinden biri olan Yunan-Makedon soyunun parçasıydı. Ptolemeis hanedanı, Mısır'ı M.Ö. 323'ten 30'a kadar yönetti ve liderlerinin çoğu, kültürleri ve duyarlılıkları bakımından büyük ölçüde Yunan kalmıştır. Aslında Kleopatra, Ptolemeis hanedanının Mısır dilini fiilen konuşan ilk üyelerinden biri olmasıyla ünlüydü.
5 numara, Mısırlı işçilerin işçi grevleri düzenledikleri bilinmektedir. Firavun'u bir tür yaşayan tanrı olarak görmelerine rağmen, Mısırlı işçiler daha iyi çalışma koşulları için protesto yapmaktan korkmuyorlardı. En ünlü örnek, M.Ö. 12. yüzyılda yeni krallık Firavun'u, 3. Ramses'in saltanatı sırasında olmuştur. Bir el-Medina'daki kraliyet nekropolünü inşa eden işçiler, her zamanki tahıl ödemelerini alamayınca, tarihte kaydedilen ilk grevlerden birini düzenlediler. Protesto bir oturma eylemi şeklini alarak, işçiler yakınlardaki morg tapınaklarına girdiler ve şikayetleri duyulana kadar ayrılmayı reddettiler. Grev işe yaradı ve sonunda işçilere gecikmiş ödemeler yapılarak grev son bulmuştur. 6 numara, Mısır firavunları genellikle fazla kiloluydu. Mısır sanatı genellikle firavunları şık ve heykelsi olarak tasvir ederken, durum pek de öyle değildi. Mısır'ın bira, şarap, ekmek ve baldan oluşan diyeti, şeker açısından yüksekti. Mumyalar üzerinde yapılan incelemelerde, birçok Mısır hükümdarının sağlıksız ve aşırı kilolu olduğu, hatta şeker hastalığından muzdarip olduğunu göstermiştir. Dikkate değer bir örnek ise, M.Ö. 15. yüzyılda yaşamış olan efsanevi kraliçe Hatshepsut'tur. Lahdi onu, ince ve atletik olarak tasvir ederken, tarihçiler aslında obez ve saçsız olduğunu söylemektedir. 7 numara, piramitlerin köleler tarafından yapılmadığına inanılmaktadır. Devasa mezarların köleler tarafından değil, ücretli işçiler tarafından inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu eski inşaat işçileri, yetenekli zanaatkarlar ve geçici ustaların bir karışımıydı. Anıtların yakınında bulunan duvar yazılarında, Menkaure sarhoşları veya Kufu'nun dostları gibi isimler verdikleri görülmüştür. Kölelerin piramitleri bir kırbaç şaklatmasıyla inşa ettikleri fikri, ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda Yunan tarihçi Herodot tarafından ortaya atılmıştır. Ancak şimdi çoğu tarihçi, bunu bir efsane olarak reddetmektedir. Eski Mısırlılar köle tutmaya karşı değilken, onları çoğunlukla tarla işçisi ve ev hizmetçisi olarak kullanmış olduğu inancı oluşmuştur. 8 numara, Mısırlılar birçok farklı evcil hayvan beslediler. Antik Mısırlılar, hayvanları tanrıların enkarnasyonları olarak gördüler ve evcil hayvan besleyen ilk uygarlıklardan biri olmuşlardır. Mısırlılar özellikle tanrıça Bastet ile ilişkilendirilen kedilere düşkün olmalarının yanı sıra, şahinlere, köpeklere, aslanlara ve babunlara da saygıları vardı. Bu hayvanların çoğunun, Mısır evlerinde özel bir yeri vardı. Genellikle mumyalanıp öldükten sonra sahipleriyle birlikte gömülmüşlerdir. Diğer hayvanlar ise, yardımcı hayvanlar olarak çalışmak üzere, özel olarak eğitilmişlerdir. Örneğin Mısır polis memurlarının, devriye gezerken kendilerine yardımcı olmaları için, köpekleri ve eğitimli maymunları kullandıkları bilinmektedir. 9 numara, erkekler ve kadınlar makyaja değer vermiştir. Hem erkeklerin hem de kadınların, Ra ve Horus isimli tanrılarının korumasını sağladığına inandıkları için, bol miktarda makyaj yaptıkları bilinmektedir. Bu kozmetikler malakit ve galen gibi, cevherlerin sürme adı verilen bir maddenin öğütülmesiyle yapılmıştır. Daha sonra, tahta, kemik ve fil dişinden yapılmış aletlerle göz çevresine uygulanmıştır. Kadınlar ayrıca, yanaklarını kırmızı boya ile boyar, ellerini ve tırnaklarını boyamak için kına kullanırdı. Her iki cinsiyet de yağ, mür ve tarçından yapılmış parfümler kullanmışlardır. Mısırlılar, makyajlarının iyileştirici güçleri olduğuna da inanıyorlardı. Araştırmalarda, Nil Nehri boyunca giyilen kurşun bazlı kozmetiklerin, göz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir. 10 numara, ölülerini mumyalayan ilk uygarlıklardan biriydiler. Eski Mısır'da ölümden sonra bir yaşamın olduğuna ve ona güvenli bir şekilde ulaşmanın tek yolunun, bir ölü bedeni hazırlamak için katı prosedürler uygulamak olduğuna inanmışlardır. Buna mumya deniliyordu ve bu süreç yaklaşık 70 gün sürmekteydi.
Bir ceset mumyalanmaya hazırlanırken, önce organlarının çıkarılarak kanopik kavanozlarına yerleştirilmesi gerekmekteydi. Bir sonraki aşama, vücuttaki tüm nemi çıkarmaktı. Bunu yapmak için, vücudu toz haline getirilmiş bir tuzla kaplayarak, yaklaşık 35-40 gün ya da tüm nem gidene kadar dinlenmeye bırakmışlardır. Kalan tüm tuzu temizledikten sonra, vücut tekrar dolgun olması için keten ile doldurularak, ardından sarılmaya hazır duruma getirilirdi. Sarma işleminin tamamlanması 2 hafta kadar sürebilir, merhumun ailesinin cesedi sarmak için ise, yaklaşık 372 metrekare keten getirmesi beklenirdi. Mumyalama işlemi tamamlandıktan sonra, mumya tabutuna konularak, ardından dinleneceği bir mezara götürülürdü.